Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ülkelere göre YouTube kazançlarını inceleyeceğiz. YouTube gelirleriyle alakalı yapmış olduğum videoların birçoğunda yurt dışındaki izlenmelerden kazanılan parayı vurgulayıcı bir şekilde sizlere söylüyordum. Ve bu videomda sizlere araştırmalarım sonucunda ve aynı zamanda kendi kanallarımdan da yola çıkarak farklı ülkelerden gelen izlenmelerden kaç para kazanılıyor buna bakacağız. Bu tarz videoların daha fazlasını istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada Telegram'da YouTube Yardımlaşma adında bir kanal oluşturduk. Açıklama kısmında link bırakacağım. Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın. Kendi kanallarınızı, kendi videolarınızı orada diğer insanlarla paylaşabilirsiniz. Sizler için iyi olacağını düşünüyorum. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk ülkemiz tabii ki Türkiye olacak. 8-9 tane farklı ülkenin görsellerini bu şekilde hazırladım arkadaşlar ve 10.000 izlenmeye bu ülkelerde kaç para kazanılıyor buna bakmış olacağız. Ama tabii ki TL cinsinden bakacağız arkadaşlar. İsterseniz bunları o ülkenin para birimine göre de değerlendirebilirsiniz. Ve şunu da söylemeliyim, kazançlar tamamıyla ortalamadır arkadaşlar. Kanaldan kanala bu veriler değişebilir. Evet, ilk olarak Türkiye'ye bakacak olursak 10.000 izlenmede arkadaşlar ortalama olarak 66 TL kazandırdığını görebiliyoruz Türkiye'de. Bu kazançların hepsi videonun uzunluğuna, videonun diline, kategorisine vesaire değişmekte ve videonuzun neyle alakalı olduğuna da çok bakıyor arkadaşlar. Ama izlenme süresi yüksek bir video düşünüyor olursak bu kazancı çok rahat bir şekilde bu izlenme sayısını alabilirsiniz. Bunu size söyleyebilirim. İsterseniz şimdi diğer ülkemize geçelim. Diğer ülkemizde arkadaşlar Almanya. Evet, bir anda şöyle bir yükseliş görmüş olabilirsiniz. Almanya'da arkadaşlar gerçekten gelirler çok yüksek YouTube tarafına baktığımız zaman ve Almanya'nın istatistiklerine baktığımız zaman da hem kendi kanallarımdan hem de araştırmalarım sonucunda 10.000 izlenmede arkadaşlar Almanya'da 635 TL kazanıyorsunuz. Evet, gerçekten çok yüksek bir rakam ama dediğim gibi TL cinsinden bunlara tam olarak bakmamamız gerekiyor aslında. Ama siz, örnek veriyorum, Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Türkçe bir içerik üretiyorsunuz ama o videonuzu Almanya'da da izliyorlar mesela. Ona baktığımız zaman kazancınız ortalama bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ortalama BGBG dediğimizde arkadaşlar İngilizcesi RPM olarak geçiyor. Bu da 1000 izlenme başına kazanılan parayı ifade ediyor arkadaşlar. Yani bunu da öğrenmiş oldunuz bu arada. RPM olarak geçiyor İngilizce'de ama Türkçe'de arkadaşlar BGBG olarak geçiyor. Yani 1000 gösterim başına gelir anlamına geliyor. Ortalama olarak onları da yazdım. Yani Almanya'da 1000 izlenmeden arkadaşlar 1000 izlenme başına yaklaşık 63 TL kazanabiliyorsunuz. Gerçekten çok çok iyi bir rakam. Türkiye'de ne kadardı? Türkiye'de 6,6 TL'ydi arkadaşlar. Ve yıllar geçtikçe yani örnek veriyorum 2016'da 2015'te arkadaşlar bu RPM seviyesi çok daha düşüktü Türkiye'de. Ben hatırlıyorum, bazen bizim kanalımız 2 TL'yi görüyordu. Yani RPM seviyesi 2 TL'ydi. Yani 1000 izlenmeden 2 TL falan kazanıyorduk. O zamanlar bayağı kötüydü. Şu anda durumlar biraz daha iyi ve izlenme süresine göre de bu RPM seviyesi biraz daha yükselebiliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğer ülkemize geçelim. Diğer ülkemiz de yine çok merak edilen ülkelerden bir tanesi ve hepimizin hayalini kurduğu aslında Türk içerik oluşturucularının birçoğu şunu demiştir arkadaşlar. Keşke İngilizce bir kanalım olsa. Neden böyle demişlerdir? Hemen açıklayalım. Zaten siz de gözlerinizle görüyorsunuz. Amerika'da da arkadaşlar yaklaşık olarak 10.000 izlenme sayısına ulaşmış bir videodan 663 TL kazanabiliyorsunuz. Ama şunu da söylemeliyim ki bu 10.000 izlenmenin tamamıyla Amerika'dan olması gerekiyor. Yani herhangi farklı bir ülkelerden olduğu zaman bu kazanç tamamıyla değişir. O yüzden ona bir şey söyleyemem arkadaşlar. Ortalama olarak da Amerika'nın RPM seviyesi 66 TL diyebiliriz. Dolar olarak baktığınız zaman veya Almanya'da euro olarak baktığınızda aslında bunlar yine onlara göre de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten bir videomda da söylemiştim arkadaşlar. Yurt dışındaki içerik oluşturucular Türkiye'dekinden çok daha fazla kazanıyorlar. Yani 5-6 kat daha fazla kazandıklarını söylemiştim ben. Ve gerçekten orada da kazançlar çok iyi diyebilirim arkadaşlar. Hatta bundan bile daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu içeriğin türüne göre, kategorisine göre, reklam verenine göre çok değişiklik gösterebiliyor. O yüzden YouTube'da kimse şu izlenmeye şu kadar para kazanılıyor diye net bir şey söyleyemez. Kesin bir şey söyleyemez. Bunların hepsi tahminidir.
Ama ortalama olarak aldığımızda bu kazançları görebiliyoruz. Şimdi isterseniz gelelim diğer ülkemize. Diğer ülkemizde bizim de kanalımızda çok fazla bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Ve Azerbaycan'a baktığımız zaman da arkadaşlar 10.000 izlenmede yaklaşık olarak 11 TL kazanıldığını görüyorsunuz. Neden böyle onu da hemen açıklayayım. Neden hani Türkiye'den bile düşük onu söyleyeyim. Arkadaşlar Azerbaycan'da YouTube kullanımı birazcık az diyebiliyorum ve insanlar orada tam olarak bunu iş olarak yapmıyorlar. Yani Türkiye'deki kadar yaygın olmadığını biliyorum. Eğer böyle değilse yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Yani orada yaşayanlar bunu biraz daha açık bir şekilde anlatabilir aslında. Ama ben çok fazla dediğim gibi Azerbaycanlı bir YouTuber görmüyorum arkadaşlar. Yani galiba tam olarak orada YouTube çok gelişmiş değil. Ve böyle olunca da reklam veren de olmuyor arkadaşlar. Reklam veren de olmayınca ne oluyor? RPM seviyesi çok düşüyor. Tahmini kazanç çok düşüyor. Yani CPM seviyeleri çok düştüğünden dolayı da kazançlar da orada düşük oluyor. Yani 10.000 tane Azerbaycan izleyicisinden yaklaşık 11 TL gibi bir kazanç alabiliyoruz. 1000 izlenme başına da yaklaşık olarak 1 TL veriyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi orada reklam verenler çok az olduğu için veya çok çok az paraları reklam verdikleri için TL'ye çevirdiğimiz zaman da az bir para ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim diğer ülkemize. Diğer ülkemizde arkadaşlar, evet, karşınızda Avustralya. Gerçekten çok 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 yüksek CPM seviyelerinde olan bir ülke arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu veriyi arkadaşlar ben kendi kanalımdan aldım. Yani kendi kanalımda Avustralya'dan gelen izlenmeleri hesapladım ve kazandırdığı paraya göre de 10.000 izlenme sayısına getirene kadar hesapladım ve karşıma böyle bir sonuç çıktı. Ne kadar doğru bilemem ama şunu söyleyebilirim ki bu tamamıyla doğru olmasa bile en azından %70'i %80'i doğrudur diyebilirim arkadaşlar. Çünkü ben kanalımdaki bir veriden bunu buldum. Hemen isterseniz birazcık inceleyelim. Avustralya'da arkadaşlar yaklaşık olarak 10.000 izlenmeden, yani 10.000 adet Avustralya izleyicisinden yaklaşık olarak 2.930 TL kazanabiliyorsunuz. Ve RPM seviyesine baktığımız zaman, RPM şekline baktığımız zaman da yaklaşık olarak 1000 izleyiciden 300 TL kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi ne kadar doğru bunu bilemem arkadaşlar ama dediğim gibi benim kanalımda almış olduğum verilerden yola çıkarak böyle bir sonuç ortaya çıkardım. Ama şunu da söyleyeyim, gerçek olma ihtimali de var. Çünkü bazı ülkelerde reklam verenler gerçekten reklamlara çok fazla para harcıyorlar ve bu para içerik oluşturucuya yansıyor haliyle. Yani o yüzden bu ülkede verilmiş olan reklamlar arkadaşlar bu kazancı ortaya çıkarabiliyor diyebiliriz. Şimdi o zaman isterseniz diğer ülkemize geçelim. Diğer ülkemizde arkadaşlar Kanada. Kanada'yı da zaten biliyorsunuzdur. Benim de en çok beğendiğim ülkelerden bir tanesidir. Kanada'da arkadaşlar 10.000 izlenmeden yaklaşık olarak 570 TL kazanabiliyorsunuz. Yani buranın da RPM'ine baktığımız zaman 55 ila 60 lira arasında olduğunu görüyoruz. Yani sizin bir videonuzu ortalama olarak 10.000 tane Kanadalı izlediği zaman, bakın Kanada'da oturan, Kanada'da yaşayan insanlar izlediği zaman yaklaşık olarak kazanacağınız para 500 TL civarında diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, yanlış anlamamanız için söylüyorum bunu. Bu veriler tamamıyla tahminidir ve kanalınızın kategorisine, çıkan reklamlara, izlenme süresine, birçok şeye göre değişebiliyor arkadaşlar. Bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Ben kendi kanalımdan yola çıkarak bunları ortaya çıkardım. Yani demiş olduğumuz gibi Kanada'da da kazançlar gerçekten çok yüksek. Bu kazançlar aslında hem dolara bağlı olarak, euroya bağlı olarak, sterline bağlı olarak yükselebiliyor arkadaşlar. Kanada'da da bildiğiniz üzere Kanada doları kullanılıyor. O da yanlış hatırlamıyorsam şu anda 6 lira civarında, yani yine de az değil. Bunlar da yükseldiği için, mesela dolar yükseldiği zaman da bunlar da TL'ye çevrildiği için, yani biz şu anda TL'ye çevirdik, bizim kazancımız da artıyor arkadaşlar. Yani aslında net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Eğer kanalınız yurt dışından izleniyorsa, yani bu Avrupa ülkelerinden izleniyorsa, doların yükselmesi, euronun yükselmesi sizin cebinize fazladan TL olarak gelecektir. İsterseniz şimdi diğer ülkemize geçelim. Diğer ülkemiz de Endonezya. Endonezya'nın da arkadaşlar durumu ortalama diyebilirim. Yani yüksek de değil, az da değil. Yine Türkiye'den biraz daha yüksek diyebiliriz buna.
Orada da yaklaşık olarak 10.000 tane Endonezyalı sizin videonuzu izlediğinde 150 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. RPM'i de 15 TL olarak hesaplanmış. Yani 1000 izlenmeden yaklaşık olarak 15 TL kazanabiliyorsunuz Endonezya'da. Şu anda oranın para birimi Endonezya rupisi arkadaşlar ve o para gerçekten çok değersiz. Aslında RPM'in 15 TL olması bile bu para birimine göre fazla diyebilirim. Ama yine de Türkiye'den fazla olması şaşırtıcı arkadaşlar. Her neyse, şimdi isterseniz diğer ülkemize geçelim. Diğer ülkemiz Türkmenistan. Bunu neden aldım? Size birkaç tane şey açıklayacağım. Bu yüzden arkadaşlar. Hani az önce Azerbaycan için demiştik ya arkadaşlar. Orada YouTube çok fazla gelişmiş değildir ve reklam veren çok fazla yoktur. Bu yüzden de az para kazanıyorlardır demiştim. Aynı şekilde sizlere bir örnek vermek için de bu ülkeyi, yani Türkmenistan'ı koydum arkadaşlar. Burada durumlar çok daha kötü. Neden? Tam olarak bilmiyorum ama galiba orada fazla YouTube kullanılmıyor. Yani kullanılıyor olabilir ama içerik oluşturucu acaba var mı? Yani orada YouTuber'lar var mı? Veya reklam verenler fazla mı? Veya reklam verenler ne kadar para harcıyorlar? Bunların hepsi bu kazançları değiştirebiliyor arkadaşlar. Burada da yaklaşık olarak 10.000 izlenmeden 3,5 TL kazandığımızı gözlemledik. RPM'ine baktığımız zaman da yaklaşık olarak 0,35 TL olduğunu görüyorsunuz. Yani 1000 izlenmeden 35 kuruş kazanıyorsunuz arkadaşlar Türkmenistan'da da. Yani Türkmenistan'la alakalı çok fazla bilgim olduğu için bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar ama tahmin ettiğim gibidir. Çok fazla reklam veren yoktur. Çok fazla para harcanmıyordur veya YouTube sektörü orada çok gelişmemiştir. Bu yüzden kazançlar bu şekilde olabilir. Şimdi diğer ülkemize geçelim. Diğer ülkemiz de İsviçre. İsviçre de yine benim Kanada'dan sonra en çok beğendiğim ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kazançlar gerçekten yüksek ve gayet yeterli gözüküyor. 10.000 adet, 10.000 tane İsviçre'den izleyici olduğunuz zaman yaklaşık olarak 620 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz. Burada da RPM'ine baktığımız zaman 1000 izlenmeden 60 TL'ye kadar geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Mesela İsviçre'nin şu anda nüfusu 8 milyon. Yani bu aslında çok yüksek değil. Yani o yüzden İsviçre'den sizin 10.000 izlenme almanız bile çok zor gözüküyor arkadaşlar. Bu yüzden bunu da göz önünde bulundurun. Hani İsviçre yerine Amerika'yı daha çok hedefleseniz mesela daha da fazla izlenme alarak daha çok para kazanabilirsiniz. Ama yine de ben size örnek olsun diye İsviçre'yi de gösterdim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Instagram'da artık Reels'ta ve IGTV'de YouTube videolarımdan kesitler paylaşmaya başladım. Onları da isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Instagram'a da sizleri bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.